Merhaba buralar. Bugün Quest 3'ümüze cebimizden para çıkmadan, hiçbir para ödemeden onlarca uygulamayı, onlarca oyunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim size. Bunu SideQuest ile yapacağız. Öncelikle SideQuest nedir? Bunu nasıl yapılacağı anlatmadan önce bir SideQuest hakkında kısa bir bilgi vereyim. SideQuest geliştirici modudur. Yani geliştiricilerin uygulamalarını sundukları, oraya koydukları ve uygulamanın denemelerini sağladıkları, aynı zamanda ücretsiz olarak da sunabildikleri ya da kendileri için bir bağış yöntemiyle de alabildikleri bir ortam. Aslında bir store gibi bir yer. Ama aynı zamanda SideQuest ile Quest 3 ile bağlantı kuruyoruz ve bu bağlantıyla uygulamayı da yükleyebiliyoruz. Kesinlikle illegal değildir. Bir kırma işlemi ya da herhangi yapılan bir işlem değildir. Bazı oyun yazarlarının bu platform sayesinde sattığı ya da denemelerini sağladığı bir platformdur. Ücretsiz bir şekilde sunmaktadırlar ya da bir bağış ortamıyla da bir ücretle talep edilmektedir. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra SideQuest'i nasıl yükleyeceğimizi başlıyorum. Ve çok kolay. Bunu 3 aşamadan gideceğiz. Birinci aşamasını söylüyoruz. Öncelikle bir geliştirici olmalısınız. Meta gözlüğü için, yani bir geliştirici, oyun geliştiricisi, uygulama geliştiricisi için açık olarak bir kapı bırakmaktadır. Yani bu uygulamaları yükleyebilsinler, oyunlarını yapabilsinler, daha çok oyun üretebilsinler ve daha çok uygulama yüklesinler diye bir geliştirici modu vardır. Öncelikle bir geliştirici modunu açacağız. Hesap ayarlarımızı girerek oradan geliştirici moduna döneceğiz. Ana sayfa açarak uygulamaya bir giriş açıyoruz. Burada kullanıcı adımızı gireceğiz ama öncelikle yapmamız gereken şöyle bir durum var. 2 faktörlü kimlik doğrulamasını açmanız gerekiyor. Yoksa bir geliştirici olamıyorsunuz. Yani biz cep telefonuyla bir bağlantı kurmanızı istiyor. Yani 2 tane faktörlü bir kurulum açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra aşağıda vereceğim link var. Bunu açıksa eğer bu kısmı yapmanızı gerek yok. Ayarlarınıza girip buradan 2 faktör açmanızı gerek yok. Zaten açıksa. Direkt altta belirtmiş olduğum linke tıklayarak developer kısmına gireceğiz. Yani web browser'ımızın developer.oculus.com adresini gireceğiz. Bu adresi girdikten sonra organizasyonunuzu seçin şeklinde bir uyarı gelmekte. Burada bir organizasyon seçeceğiz. Yani biz bir firma gibi bir şirketiz ya da bu şirket kuruyoruz gibi, yani bu şirketin ya da bir geliştiricisiyiz. Bu firmayla girişi yapıyorum. Oraya açıklama yapıyorum. Uygulamayı anladım diyorum. Bunu kabul ettikten sonra size geliştirici modunu açıyor. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İlk aşamamızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. İkinci aşamamızda bir driver indirmemiz gerekiyor. Bu Oculus'un kendi driver. Bunu da yine aşağıda linkte vereceğim size. Ya da web browser'ınıza yine yazabilirsiniz. Oculus ADB Driver'ı indirmemiz gerekiyor. Oculus ADB Driver'ı indiriyoruz. İndirdikten sonra dosyayı zip dosyası halinde çıkıyor. Bu da zip dosyasından çıkartıyoruz. Zip dosyasından çıkarttıktan sonra Android Win USB'yi sağ tıklıyoruz ve yükle diyoruz. Bu kadar basit. Bunu da yüklüyoruz ve bitiriyoruz. Üçüncü aşamamıza geliyoruz. Üçüncü aşamada telefonumuzla. Öncelikle telefonumuzda MetaQuest uygulamasının yüklü olması gerekiyor. MetaQuest uygulamasını yükledikten sonra bu uygulamayla gözlüğümüzün bağlantısını kuruyoruz. Kablosuz bir şekilde bağlantıyı kuruyor. Çok basit. Bu kısmı göstermedim. Gözlükle bağlantıyı kurduktan sonra ekranda gördüğünüz bir ekran çıkacak. Oradan hemen alt kısımda olan başlık ayarlarını tıklıyoruz. Başlık ayarlarını tıkladıktan sonra dördüncü sırada bulunan geliştirici modu kısmına tıklayacağız ve oradan çıkan tiki işaretleyeceğiz. Bu da bitti. Üçüncü aşamada bitti. Bu kadar basitti. Sadece bunu telefonunuzla bir bağlantıyı kurdunuz ve Quest'in geliştirici modunu aktif hale getirdiniz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Gözlüğümüzü USB ile, yani kaliteli bir USB ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Kaliteli USB dediğim, yani son model zaten USB'nin Type-C girişlerinin çoğu bağlantı hızları iyidir. Bağlantı hızı yüksek olan bir kablo kullanmanızı öneriyorum. Bu kabloyu taktıktan sonra bağlantıyı önce gözlüğünüze takıyorsunuz. Gözlüğünü taktıktan sonra bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve taktıktan sonra size bir uyarı çıkıyor. Gözlüğünüzü açıp gözlüğünüze taktığınız zaman bir uyarı çıkıyor. Çıkan uyarıda USB hata ayıklama aktif edilsin mi diye soruyor. Biz bunu devamlı her taktığınızı sormaması için altta bulunan bu bilgisayarda güven seçeneği var. Alttaki USB, yani bu bilgisayarı güven seçeneğini işaretlerseniz bir daha da bu uyarı çıkmaz. Bu kadar. İşin büyük bir kısmı atlatırdı. Ve son aşamaya geldik. SideQuest'i artık bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Ve bilgisayarımızı yükledikten sonra da SideQuest'i çalıştıracağız. Google'a SideQuest VR yazıyoruz. Zaten yazar yazmaz size siteyi gösterecek. Açtığımız bu sitede, ki linkini de yine koydum ben aşağıya, SideQuest'ten de bir hesap açıp bu hesapla giriş yapıyoruz. SideQuest'i yüklüyoruz.
Siteye geçtikten sonra Geç Site Quiz diyoruz. Advanced Installer'ı diyoruz. Ve uygulamayı buradan indiriyoruz. Ben Advantage olanı indirdim. Hangi fark etmiyor. Yani diğerini indirince de çok bir şey değişmiyor. Ama ben yine de gelişmiş olanı indirdim. Gelişmiş olanı indirdiğinizde zaten burada ne yapmanız gerektiğini aslında burada İngilizce olarak da belirtiyor size. Yani önce şunu kullan, şunu kullan, şunu kullan. Windows. Demin anlattığım tüm prosedürleri burada da anlatıyor. Biz bunları geçiyoruz. Uygulamayı indirdik. Uygulamayı indirdikten sonra açıyorum. Hesap açabilirsiniz. Buradan da bir hesap açıyorsunuz. Buradan da giriş yapıyoruz. Bu noktada gözlüğümüzü takmamıza gerek yok. Eğer bu bağlantıları yaptıysak Site Quiz'i açtıktan sonra sol tarafta Not Detected diyor. Yani şu an benim gözlüğümü algılamadı daha. Tekrar gözlüğüm içine baktım. Eğer kabul etmiş miyim diye. Evet, kabul etmemişim. O yüzden tekrar kabul edince bağlantıyı gördü. Burada tekrar USB'nizi çıkartıp tekrar gözlüğüne takmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da tekrar bir yeniden başlat da diyebilirsiniz. Yükleme yaptıktan sonra. Ki bu daha iyi olacaktır. Ama genellikle yapmadan da bir şekilde görüyor. Sol üst kısımda şarj durumunu gösteriyor. Oculus Quest 3 şeklinde yazarak bağlantı olduğunu onayladı. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Evet, artık bundan sonra bütün ayarlarımız bitti ve oyunlara bakacağız. Size şöyle söyleyeyim. Ben burada 10 tane oyun indirdiysem ya da 10 tane uygulama indirdiysem bunun 3'ünden hoşnut kaldım. 7'sini yani olmasa da olur, böyle ıvır zıvır gibi geldi. Ama 3 tane ki bence ücretsiz uygulamanın içindeki bu uygulamalardan, yani ücretsiz oyunlardan 10 tane 3, yani %30 bence iyi bir başarı. Zaten normalde para vererek de birçok, ki ben bir sürü oyunum vardır. Yani aldığım Steam'de ve o kadar çok tırıvırı çıkan oyunlar, hiç bakmadım oynamadığım bir oyunlar var. Ki burada ücret ödemeden 10 oyundan 3'ünün bence olumlu çıkması gayet başarılı. Hemen oyunları nasıl indiriyorum ya da nasıl süzüyorum onu da söyleyeyim. Yani sadece ücretsiz ve MetaQuest'ime göre olan oyunları indirmek istiyorum. Burada ben bir filtre yapıyorum. O filtre arama yaptıktan sonra tek tek indiriyorum. Hemen gösteriyorum. Burada direkt gözüme çarpan, hemen bir filtreleme yapmadan yenilerden bir sıcak olanlardan bakalım. Gözüme çarptı. Kapağı güzel gibi duruyor. Onu tıkladım. Oyuna baktığım zaman hemen yanında Site Load yazıyor. Hemen yanında Site Load diye pembe bir şekilde yazıyor. Tıkladım, bakın, ve hemen o yukarıdaki bir işareti girdiğim zaman şu an downloading ettiğini görebiliyorsunuz. Ve oyunumuzu indirdi. Şu an yükledi. Bakıyorum. Diğer oyun, tıkladığım oyun devreye girdi. Bazı oyunlarda tıkladıktan sonra bakarsınız sağ tarafta seçenekler çıkar. Bakın, download app'i Oculus için mi ya da Site Loot üzerinden mi indireceksiniz? Ben tabii ki Site Loot'u seçiyorum. Buradan ücretli oyunlar da var. Oculus'un Meta'ya kendi sitesinde yayınlanan, oraya da yönlendirme yapabilmekte. Yani ücretliyse ya da bir şekilde Oculus'ta da bulunuyorsa, yani Meta'nın içinde de bulunuyorsa sizi oraya yönlendiriyor. Buradan seçtiğiniz gibi SiteLoad'da, yani bu şekilde bu uygulama sayesinde yükleyebiliyorsunuz. Bunu da giriş yapabiliyorsunuz. Bazen de yüklemelerde siz bir kendi farklı bir siteye yönlendirip oradan indirme yapacağını söylüyor. Ben bunları da yükledim birkaç tane. Bir sorun yaşamadım. Yani kendi içindeki uygulama haricinde diyor ki dikkat, başka bir site yönlendiriyorsunuz ve oradan indireceksiniz diyor uygulamayı. Bunu kabul ediyor musunuz diyor. Kabul ediyorum ve o başka siteden de indirebiliyorum. Filtre yapabilmek için önce sol üstteki All Apps, yani bütün apps'leri gösterdikten sonra filtreye tıklıyorum. O filtreyi tıkladıktan sonra oradan Site Loading, yani bunun içindeki yükle, bana sadece o seçenekleri sun ve aynı şekilde yine filtrelerden de Quest'i seçiyorum. Ücretsiz işaretliyorum lisansta ve filtre ediyorum. Bu şekilde bana ücretsiz olanları, Sideloading içindeki ve Quest'e uygun olanlara VR oyunları gösteriyor. Hatta bir tane oyun dikkatimi çekti. Bizim çocukluğumuzda vardı. Bu silahla kuş vurma. O oyunu da indirdim. Bakayım, deneyeceğim. Yani nasıl bir oyunmuş. Hatta birkaç tane oyunu videonun sonuna da ekleyeceğim. Yani onları da nasıl oynadığımı da göstereceğim. Bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Hızlı bir şekilde neler yaptığımı, az çok belki kafanızda bazı oyunlar hakkında fikir sahibi olursunuz diye bunu da hızlı bir şekilde kesmeden görüntülüyorum size. Peki buradan seçtik, oyunlarımızı yükledik. Peki ne yapacağız? Şimdi gözlüğümüzde nerede bunlar? Bu oyunları nerede bulabiliriz? Aslında evet, şimdi buna bakıyoruz. Hemen gözlüğümüzü takacağız. Gözlüğümüzü taktıktan sonra hangi bölümde olduğunu, neresinde olduğunu göstereceğim size. Normalde açtığınızda uygulama kısmına bakın, 58 tane uygulamam var gözüküyor. Bu 58 uygulama yok, görünmüyor, ama bilinmeyen kaynaklarda tam 42 uygulama var. Mesela buradan direkt Basket Free'yi açıyorum ve indirdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Bak, hemen açtı. Nasıl bir şey olduğunu ben de merak ettim. İşte nasıl oynayacaksınız şeklini gösteriyor, işte burada mı dışarıda mı, hani bir içeride mi, içeride oynayacağım falan dedim. Topu aldım, yine başarılıydı bence, fena değildi. Topu tutma hissiyatı,
Basket atma hissiyatı yine fena değildi ama biraz alan gerekiyor. Çünkü top elime hemen ulaşmıyor. Bayağı bir yakınlaşmam gerekti. Topun tamamen durmasını bekledim. Sonuçta bir gelişme aşamasında olan bir şey. Ama atış kısmı çok daha iyiydi. Hani topu alıp atabilme o güzel kısımdı. Biraz daha alanınız genişse bu oyun çok daha güzel olabilir. Sonra diğer bir oyun yüklemiştim. Matrix görüntü. Hani bunu sadece Matrix olarak ek tarafı gösteriyormuş. Matrix gibi görebiliyormuşsunuz. Ben merak ettim hani nasıl gerçekten gözümüzü takalım. Bunu taktım. Taktıktan sonra küçük bir tarama yaptı. Tarama yapabilir miyim diye size bu uyarı çıktı. Dedik evet bunu yapabilirsin diye işte tuşa bastım A tuşuna. Bu sırada tabii de kızım da geldi buraya. Ekranda burada böyle Matrix gibi ekranı bu şekilde yaptı. Ha, güzel mi? İşte bu kadar. Yani bu oyun bu kadar. Bu oyunda değil işte böyle yapıyor yani. Matrix yapıyor falan işte. Denemiş olduk, görmüş olduk. İlk indirdiğim oyunlardan bir tanesini açtım. Bu da bir değişikti. Biraz Amerika'nın hani kumar dünyasına benziyor. Pek anlayamadım bu oyunu. Aldım. Saçma da geldi. Hani böyle beğenmişler ama oranı da yüksek. Beğenme oranı da bayağı yüksekti. Ben pek beğenmedim. Hatta biraz başım döndürdü bu oyun biraz. Bu şeyi de ateş ettim. Baktım ateşe vurdum. Abi tuhaf bir sesle bayıldı. Yani mevzuyu da çok anlamış değilim. Aslında içine giriyoruz. Hadi kurcalamak lazım. Ben kurcalamadım. Pek sarmadı benim oyun. Hemen çıktım açıkçası. Ama belki oynadıkça daha da iyi yerleri olabilir. Güzel yerleri olabilir. Çünkü iyi puan almış. Yani niye iyi puan almış? Onu da dediğim gibi inceleyip bakmak lazım. Böyle 2 dakikalık bir oynamayla bu olmaz. Çünkü yüklediğim oyunların hepsine bakma ihtiyacı duyuyorum. Ben bir sürü oyun indirdim. Bu oyunlara bakmalıyım derken bir ona geçerken hızlı bir şekilde bunu da geçmiş oldum. Dream Pro diye bir oyuna baktım. Bu oyun aslında çok hoşuma gitti diyebilirim. Yani oyun değil bu. Normalde kendinizi relax, işte derin nefes alma, işte bir terapi tarzında bir ortam sunuyor. Sahne rüyalar sunuyor size. Fena değildi. Belki bu kurcalanırsa çok daha güzel yerlere çıkabilirdi. Eğlenceli gözüküyor ya da dinlendirici gözüküyor. Hatta bir kısımda böyle bir nefes alıp verme kısmı var böyle diye yapıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz. Böyle yıldızlar çıkıyor, yıldızlar giriyor, yıldızlar çıkıyor, yıldızlar giriyor. Güzel bir ortam. Gerçekten de ambiyansa kendinizi kaplıyorsunuz. Bir video yüklüyor galiba uygulama. Yani bu uygulamanın böyle bir tarzı var. Ama fena değil. Yani içinde bir yükleme yaptı. Ben beğendim. Göz taraması yaptı. Gözüm içine sağa sola baktım falan. Ve bunun hatta sanırsam bu uygulamanın da bir koltuğu var galiba. Bunun bir reklamını zaten sunuyor size. Böyle bir koltuğa oturuyorsunuz. İşte koltuktan size serinlik veriyor, hava veriyor. Ben bir sürü şey de veriyor. Bu oyun için yani bu koltuk için geliştirilmiş bir uygulama aslında sanırsam anladığım kadarıyla. Ama fena değil. Güzel bir uygulama. Bunu da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Takın biraz bir saat şöyle bir kendinize deyin. Meditasyonunuzu yapın. Kullanın. Denenebilir, indirilebilir bir uygulama. Bunu da fragmanı oyun indirirken çok beğenmiştim bu oyunda. Bir elmayı alıyorsunuz. Elmayı veriyorsunuz. Geyiğe yediriyorsunuz falan. Fena değil gibi ama ortamım dediğim gibi çok müsait değil. Yani ekranım çok yakınımda. Bir oyun daha yükledim. Bir Hong Kong sokaklarında işte bir sağ sol dönerek ateş ediyorsunuz. Bu oyun çok hoş, çok keyifli. Bunu bayağı beğendim aslında ama bunda da biraz ortam gerekiyor. Çünkü sağa ve sola adım atmanız gerekiyor. Biraz daha alanınızı genişletin. Ha tabii bu da bilgisayara bağlı olmadığınız için bundan özgür. Yani Quest gözlüğünüze yüklediğiniz için gözlüğünüzde bunu daha geniş bir ortama giderek bunu oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben birçok videomda anlatmıştım işte pahalı olduğu için oyunların birçoğu biz hep bilgisayardan oyunu oynama niyetindeydik. O yüzden kablolu bir şekilde bağlanıyorduk ve bilgisayara yakın durmak zorunda kalıyorduk. Ama bu oyunları SideQuest'teki oyunların hiçbiri bu şekilde bilgisayara bağlı kalmanıza gerekmiyor. Normal direkt gözlüğünüzün içine yüklüyor ve burada gözlüğünüzü alarak her yerde oynayabiliyorsunuz. MetaQuest üçünüz de her yerde oynayabiliyorsunuz. Bunu oynadım, başarısız oldum ama bunun tamamen sebebi yine mekan kısıtlı olmasından kaynaklı. Sonra bir tank oyunu buldum. Dedim bu nasıl bir tank? Yani evet çok basit ama zevkli. Hani fena değil. Tank vurmaya çalışıyoruz. Ben beceremedim. Boyuna vuruldum. Aşağı vurdum. Sola vurdum. Yani aslına bakarsanız kolda bunu bir ileri geri diğeri de yukarı sağlıyorsun. Bunun bir kalibrasyonunu kendimce kafamda kuramadım. Yani bir kalibre edemedim bir türlü. O yüzden fazla da kurcalamak istemedim. Bir tur oynadım. O beni öldürdü yani. İlk vuruşta zaten diyor. Sonra tankını tuhaf bir kare bir tank. Ama zevkli. Yani basit ama kullanışlı. Bir de ideal bir indirdim. Korku oyunu gibi geldi ama daha çok ambiyans gibi bir ortam. Hatta aklıma gelen bir Netflix dizisinden aynı ortam gibi duruyor. Çocuk hani geçiyordu ya öbür tarafa. Stranger Things'in bir sahnesini andırıyor. Daha doğrusu normal evrenden paralel bir yaratıkların olduğu evren vardı. O yaratıkların olduğu evrene gidiyor gibisiniz. Ha bunu ben
ben benzettim, ben mi öyle düşündüm bilemiyorum. Yani uygulamayı açınca, gözlüğü takınca ve o dizi de zaten 80'li yıllarda geçen bir dizi. Benim de en çok sevdiğim çocukluğumun yıllarını da geçiyor. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Birçok arkadaşımız da büyük ihtimal izlemiştir onu. O dizide gözlüğü taktığım zaman sanki öbür dünyada olduğumu hissettim diyebilirim. Ama korktuğum için devamını getirmedim. Böyle pek korku oyununu çok seviyorum ama böyle gözlük de çok fena oluyor. O yüzden yok yani bu kısımda kaldım, bıraktım ama güzel. Bunu da deneyebilirsiniz. Daha sonraki bu oyuna da yine silahlı bir oyun aldım. Yani bu oyunu indirmiştim. Tabi aldım, silahları denedim. Yani kolları molları. Evet, kalibrasyonu biraz sıkıntılı vardı. Daha iyi olabileceğini düşündüm ama tabii bir eğitim veriyor size. Bir hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Bunu da biraz kurcaladım. Biraz hafiften daldım. Şarjörü takmak falan, silahla ateş etmek, hedef alabilmek, evet, bence güzeldi. Denenebilecek bir diğer bir oyun bu. Buna da bir bakabilirsiniz. Tabii ki de o zamanlar benim çocukluk bilgisayarlarım, çocukluk dönemimin bilgisayarlarına bakmak istedim. Bu uygulamayı da o yüzden indirdim, bu oyunu da. Ama bir esprisi fazla yok. Yani burada bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Kodları yazmaya çalışıyorsunuz. Yani çok da bana da ilgimi çekmedi aslında. O yüzden devamını getirmedim bunun da. Bunu da kısaca şöyle bir baktım, çıktım, gittim. Ne yapıyorsun kızım bidonla? Bidon değil ki bu. Kolonya. Bidonla. Bidon da kolonya. Bu ne ya? Ne penguren şimdi? Tamam, kaydediyorum. Bu şımarıklıklarını hep yayınlayacağım. Aa. Ne de Bunu da yayınlayacağım. Tamam ya. Hadi, tamam keseceğim ben böyle, tamam. Bu benim kızım ve bana çok mani oluyor. Bunu da internete koyacağım. Diğer bir oyunda Saber Things, artık neyse yani, çok da bilmiyorum. Bir kılıcınız var. Işın kılıcı. Bu ışın kılıcıyla etrafı kesiyorsunuz. Sadece bu kadar. Yani bir şey yok, atraksiyon yok. Ama zevkli yani, kesebiliyorsunuz. Direkt böyle ateşle yakıyorsunuz falan böyle. Hani ince nüansları var. Yani saatlerinizi alacak bir oyun değil tabi. Sadece bir deneyim. Işın kırıcı deneyimi sunuyor size. Sonra bir uçak uygulamasını dedim ama uçağı kaldıramadım. Yani uçak kalkmadı bir türlü. Bunu denedim bayağı bir. Baktım, sonra sıkıldım. Böyle elin böyle güç tuşunun tam oturmuyor. İçine girdim, çıktım, dışarıdan güç verdim. Belki uçurabilseydim, biraz daha zaman harcasaydım büyük ihtimal uçurabilecektim. Ama bu aynı zamanda tanıtımları, videoları da çektiğim için ve video çekerken de son eklediğim için bu oyunları, fazla oyunlar üzerine çok üstüne duramadım. Bunları da daha çok oynayacağım ve bu iyi oyunları derleyeceğim. Yani kendimce beğendiğim, kalibrasyonu güzel olan, görsel olarak güzel oyunları, içinde side quest'te bulduğum oyunları tek tek inceleyip tek tek bunları hafif bir videoyla, yani güzel bir videoyla arka planda bunları indirdim ve bunlardan memnun kaldım şeklinde bir video da yayınlayacağım. Ama şu an bu videoda izliyorsanız, ki büyük ihtimal izleyenleriniz bunu deneyeceklerdir. Lütfen oyunu denedikten sonra saat köşesi ben şu oyunu indirdim ve çok beğendim, ya da bu oyunu hiç beğenmedim ama bu oyun güzeldi şeklinde birkaç yorum yaparsanız en azından bizler de paylaşırız. Her arkadaşlarımıza bakar, o dediğiniz oyunlara yönelebiliriz. Yani o istediğiniz güzel oyunlarda biz de indirmiş oluruz. Yani güzel bir ortam oluşur. Daha iyi bir bilginin paylaşıldığı bir ortam oluşur. Lütfen uygulamayı paylaşmayı unutmayın. Yani eğer oynadığınız güzel oyunları bizimle paylaşmayı unutmayın. Tırnak içinde söylüyorum. Bu side quest ile uygulamaları, yani yaptığınız uygulamayı da buna atabiliyorsunuz. Yani bu geliştirici olduğunuz için sadece buradan bu geliştirici, yani milletin geliştirdiği uygulamaya bakıp bunları almak ya da bir şekilde denemek yerine kendi yapmış olduğunuz uygulamanızı ya da var olan bir uygulamayı, APK'yi buradan bu şekilde yükleme olanağı da sunuyor. Yani side quest'te gözünüz bağlantı varsa uygulamayı atarak APK'yi yükleyebiliyorsunuz. Direkt atabiliyorsunuz. Bu da bir yöntem içeriyor. Başka bir uygulamaya ya da bir arkadaşınızın uygulamasını ya da indirmiş olduğu, vermiş olduğu, ben bunu yaptım dediği, o da olabilir. Yani bir yerden bu uygulama gelebilir. Uygulamayı da buradan bir şekilde atarak burada kullanabiliyormuşuz. Ben denemedim. Ben öyle bir yükleme yapmadım. Sadece bu SideQuest'in içindeki uygulamaları yükledim ve oradaki uygulamaları oynadım. Baştan bunu bilgiyi de vereyim. Ama şu ana kadar bir sorun da yaşamadım. Zaten illegal bir durumu yok. Burası bir geliştirici modu. Burada hepsi iyi olacak ya da hepsi bedava olacak diye bir kaydı da yok. Bazıları Oculus'un meta sitesini yönlendirmekte. Bazısı kendi sitesinde bağış yöntemiyle almakta. Her seçenek var. Birçok VR uygulamasının oyunu var burada. Sadece Quest 3 için geliştirmiş değil, komple VR'lar için geliştirmiş. Yani Meta Quest'in gibi sadece Quest versiyonlarının uygulaması değil, burada birçok VR'ın uygulaması bulunmakta. Şimdilik video bu kadar. Kısaca ve olabildiğince öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz hemen grupladım, yaptığımız işlemleri anlattım ve videoyu bitiriyorum. Oyunları da gördünüz. Nasıl indirdiğimizi gördünüz ve indirdikten sonra nasıl açılacağını da gördünüz. Dediğim gibi mutlaka bir paylaşım yapın. Yorumlarda anlatın. Bu oyunu çok sevdiğimde biz dinlerim. Gözden kaçırmışımdır. Birçoğunu indiremiyorumdur ya da zaman olmuyordur. Birçok zamanımız buna vakit ayırmıyordur. Ama siz bu sayede hem vakitimizi kısıtlayabilirsiniz hem de değişik oyunları bulmamızı sağlayabilirsiniz. Takip etmeyi lütfen unutmayın.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hata ettiysem affola. Görüşmek üzere.
I have these static floppies here.
In this video, I turned my FPS Cuphead game into a VR experience because everyone said to. Wait, I don't even have a VR headset.